Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte doları, altını, gümüşü değerlendireceğiz ve teknik analiz yöntemini kullanaraktan son durum dolarda, altında nedir? Bunu burada bulmaya çalışacağız. Tahminlerimiz doğrultusunda dolar ve altında gidişat ne yöndedir? Bunu yorumlamaya çalışacağız. Evet sevgili dostlarım, videomuza geçmeden önce kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız da çok memnun oluruz. Evet, dolarla hemen başlayalım. Dolara geçmeden önce de arkadaşlar yarın biliyorsunuz çok önemli bir veri açıklanacak. Özellikle ABD enflasyon verisi gelecek. Bu ABD enflasyon verisiyle birlikte dolar ve altında durum ne olur? Bunu da burada gene sizlerle birlikte değerlendirelim. İkinci el araç satışları ile ilgili biliyorsunuz burada araç fiyatları bildiren sitelere yönelik suçlamalar oldu. İkinci el araba fiyatlarının yükselmesindeki suçlu bu siteler olarak gösterildi. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki böyle bir şey ben olabileceği yönündeki kanım maalesef ki yok sevgili dostlarım. Bunun nedenine geldiğimiz zaman ise arabadaki piyasalarına baktığımız zaman bu piyasalardaki en büyük arz ve talep dengesine göre bu fiyat aralığının oluştuğunu zaten hepimiz biliyoruz. O yüzden bu sitelere verilen fiyatlarla ilgili olaraktan araba piyasalarının yukarıya doğru yükselme durumu maalesef ki olamaz diye düşünüyorum ben. Bu enflasyonist baskıya baktığımız zaman enflasyon oranlarının yukarı yönlü her ay artış göstermesinden kaynaklı olarak da tabii elinde mal bulunduran insanlar da ona göre üzerine bir fiyat miktarı ekleyerekten mallarının değerini koruma amaçlı fiyat yükselişlerine gidiyorlar. Bu geçmişte de böyleydi. Geçmişte de 85-90'lı yıllarda baktığımız zaman böyle sitelerin olmadığı fakat enflasyonun yüksek olduğu bu dönemler içerisinde araba ve ev fiyatlarının gene çok yüksek miktarlarda olduğunu araştırırsanız görebileceksiniz sevgili dostlarım. Buradaki temel fiyatların yukarıya yönlü yükselmesinin en büyük nedenlerinden biri para basımıdır. Yani merkez bankalarının karşılıksız basmış olduğu paralardır. Gene bütçe dengelerine baktığımız zaman 6. ayda açık veren bir bütçe ve bu bütçeyle birlikte yeni ek bütçelere başvurulması bu da gösteriyor ki arkadaşlar enflasyonun da yukarı yönlü gitmesinin en büyük nedenlerinden biri maalesef ki karşılıksız para basımıdır. Merkez bankaları böyle para bastıkça enflasyon daha da yukarılara doğru gidecektir. Gönül ister ki bu iş ilerleyen günlerde işinden çıkılmaz bir durum ve hal alma yönüne gitmesin. Eğer bu içinden çıkılmaz bir durum şeklini almaya başlarsa bizler ilerleyen yıllar içerisinde arkadaşlar el arabasına paraları koyarız. Pazara, alışverişe o şekilde gitmeye başlarız. Bunu da geçmişteki birçok yabancı ülkedeki karşılıksız para, bol miktarda basılan para miktarlarından da anlayabiliriz. İran'a baktığımız zaman gene bu şekilde durumu zaten görüyorsunuz. Tomarlarca İran parasıyla 1 dolar alabiliyorsunuz. Kara borsaya düşmüş 1 dolar. Yani döviz kıtlığı ve döviz kıtlığı ile birlikte iç piyasadaki talebin dengenin bozulmasına bağlı olaraktan merkez bankalarının maaş ödeyebilmeleri, borç ödeyebilmeleri için, iç borçlanmayı kapatabilmesi için bol bol para basımına gitmesi. Yani bunun en büyük nedenlerinden biri kısaca anlatacak olursak budur sevgili dostlarım, yani para basılması. Şimdi dolar kuruna haftalıkta sizlerle birlikte bakalım. Haftalıkta bizler için dolar kurundaki şurada takip ettiğimiz bir kanal çizgimiz var. Bu kanalımızın üst tarafı da şimdilik arkadaşlar 18 lira 30 kuruş civarından geçen alan. Burada gene bizler için bir destek bölgesi takip edecek olursak 17.50. Burada 17 lira 50 kuruş bölgesinden geçen alanda bizler için takip etmemiz gereken önemli bir destek. Yukarıda da 18 lira 30 kuruş civarından geçen alanda kuvvetli bir direnç olarak takip edilmesi gereken bölgeler şeklinde diyebiliriz.
Daha kısa vadede dolarda işlem yapan, yani Forex, Viyop gibi kısa vadeli işlemler yapanlar için ise arkadaşlar 17.80 yükselişin devamı için gerekli olan destek. Bunun üzerinde takip ettiğimiz 17.96 ve yukarıda da 18 lira 05 kuruştan geçen bölgeler direnç şeklinde takip edilecek alanlardır. 17.80 altına sarkmalarda ise pozisyonlar sat şeklinde değerlendirilebilir. Buradaki alanda 17.70 ve 17.64'ten geçen alanlardır sevgili dostlarım. Bunlar önemli destek ve direnç bölgeleri olarak dolar kurunda takip edilebilir. Dolar kuru 17.50 üzerinde kaldıkça hala da yukarı yönlü baskısını devam ettirebilir. Bu potansiyeli her zaman devam ediyor. Yarın açıklanacak olan ABD enflasyon verileri önemli. Şimdi burada ekonomistler ikiye bölünmüş durumda sevgili dostlarım. Burada ekonomistlerin ikiye bölünmesindeki sebep ABD tarım dışı istihdam verilerinin iyi gelmesinden kaynaklı olarak. Şimdi bir takım ekonomist burada diyor ki buradaki veriler iyi geldi. ABD'nin yapmış olduğu faiz artışları sonucunu gösterdi. O yüzden Eylül'de yapılacak FED faiz artışında FED agresif olmayacaktır. 0.50 bas puanında bir artış yönüne gidecektir. Piyasaları sakinleştirmek ve biz daha hala faiz arttırıyoruz şeklinde sinyali verebilmek için. Bir kısım ekonomist ise arkadaşlar Fed'in 0.75 bas puanlık yapmış olduğu faiz artışının piyasadaki dengeleri olumluya çevirmeye başladığını ve Eylül'ün 21'indeki FED toplantısında da 0.75 bas puan hatta 100 bas puanlık faiz artışlarını yapabilmesinin önünün açıldığı, yani bunu halka anlatmasının daha kolay olacağından dolayı daha agresif bir şekilde faiz artışlarına devam edeceğini söyleyen ekonomistler de var. Benim düşünceme göre arkadaşlar 21 Eylül'de FED artık çok fazla agresif olmayacaktır. Benim düşüncem bu yönde. Bu da özellikle altın ve gümüş yatırımcısı için altın ve gümüşün önünün açıldığına işaret şeklinde ben bunu yorumluyorum. Zaten daha önceki videolarımda da altın ve gümüş tarafının yukarı yönlü hareketlerini sert bir şekilde gerçekleştireceğini söylüyordum. Şimdi bizim piyasalar için baktığımız zaman arkadaşlar bizdeki cari açık dengesinin oldukça yüksek olması artı ülkeye giren yabancı yatırımcı sayısının istenilen gibi olmamasından kaynaklı olaraktan artı bunun içinde Fed'in faiz artışlarına devam etmesi biliyorsunuz gelişmekte olan ülkeler sırf bize nazaran değil de bu gelişmekte olan ülkeler nazarında baktığımız zaman maalesef ki bizlerin dolara, dövize olan ihtiyacımızı maalesef ki daha da çok arttırmakta. Bu da ilerleyen günlerde bu yaz ayı biliyorsunuz turizm ayı, bu turizm ayının geçmesiyle birlikte iç borç ödemeleri, dış borç ödemeleri, yani döviz karşılığı yapılacak olan ödeme dengesinin daha da bozulacağı yönündeki tahmin ve düşüncelerim var. Bundan kaynaklı olarak da döviz şokları maalesef ki yaşayabiliriz arkadaşlar. Bu döviz şoklarını yaşamamak için hükümet tarafı veya Merkez Bankası tarafı bir yerlerden döviz bulmak zorunda. Bunu nereden karşılayabilir? En yakın IMF gibi gözükse de hükümet tarafının IMF'e pek de sıcak bakmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yüzden de bu eğer ki Merkez Bankası bunlara nazaran da bir de biliyorsunuz söylemleri var Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine gideceğiz şeklinde. Bir de faiz indirimlerine gidersek arkadaşlar maalesef ki kur şoklarını daha da yukarı yönlü yaşayabiliriz. Takip ettiğimiz bu kanal üzerinde bir 18.30 üzerindeki hareketlerin yukarı yönlü kırılması gerçekleşebilir ise şu kanalın üst tarafından geçen banda doğru da
Yani 18.80, 18.90 tarafına doğru yukarı yönlü hareketleri maalesef ki bir kur şoku şeklinde hızlıca yaşayabiliriz. Burada en önemli takip etmemiz gereken orta ve uzun vade yatırımcıları için 17 lira 50 kuruş seviyesi. Bu 17 lira 50 kuruş seviyesi altına dolarda bizler bir sarkma görmediğimiz müddetçe dolarda hala da teknik olarak yukarı yönlü seyrin devamı mümkün. Bu seyirde yukarı doğru 18 liraların üzerine bir kırılım görür isek arkadaşlar veya burada kalıcı olur isek 18.80'e kadar dolar kurunu yukarı yönlü çekme potansiyeli hala da yüksek. O yüzden diyoruz ki dolarda olanlar dikkatli olsunlar ve verdiğimiz seviyelere uysunlar diyelim. Ons altın tarafına baktığımız zaman ons altında zaten bizler için 1772 en önemli buradaki direnç bölgemizdi ve bu direnci kırmamızla birlikte ana hedef bölgemize doğru tahminlerimiz devam ediyor. Burada 1772 artık bizler için güzel bir destek konumunu aldı. Yukarıda da kısada 1800 dolar seviyesinden geçen alan bizler için bir direnç, ilk ara direnç olarak takip etmemiz gereken seviyemiz. Fakat benim burada ana hedef noktam ve kuvvetli bir direnç görebileceği alan olarak da ons altında 1830 dolar seviyesini takipte kalınması gerektiğini düşünmekteyim. 1772 artık bizler için güzel bir direnç seviyesi haline geldi. Onun altında da arkadaşlar 1750 dolar ons altın için bu hafta takip edeceğimiz önemli bir destek. Yani bunun altına sarkmalar stop olmamız daha aşağılardan alım yapabilme imkanını bize vereceğinden dolayı 1750 dolar önemli bir destek ve stop bölgesi. 1750 dolar üzerinde kaldıkça da biliyorsunuz burada 1830 dolar ilk bizim takip edeceğimiz seviye. Ons altın ne zaman ki bu 1830 dolar üzerinde, bakın burası çok önemli, 1830 dolar üzerinde kalıcılık, haftalık ve aylık kapanışlara girer ise arkadaşlar burada ons altında 1980 dolara kadar ons altının özür dilerim 1980 dolar seviyesine kadar ons altının önü açılacaktır ve yukarı yönlü hareketler daha da hızlı gerçekleşecektir. Ama ilk etapta bu 1830 dolar kuvvetli bir direnç gösterebilir. Gram altına baktığımız zaman gram altın tarafında bizler için şu takip ettiğimiz kanal önemli bir kanal ve bu kanal aralıkları içerisinde yani 1036 seviyesi, aşağıda da baktığımız zaman kanalın alt bandının geçtiği seviye 980 dolar, 980 TL civarında bir hareket. Yukarıda 1036 kuvvetli bir direnç, aşağıda da 980 destek bölgesi. Hareketler gördüğünüz gibi şuradaki kanal içerisinde devam ediyor. Buradaki hareketlerin hızlanabilmesi için gram altının bu 1030 kanalı üzerine kırması gerekli arkadaşlar. Ama biz 1036 Türk lirası üzerinde kapanışlar gram altında görmeye başlar isek işte buradaki hareket daha da agresifleşebilir. İlk etapta 1060 TL'ler ve onun üzerinde 1200 TL'lere kadar gram altının önü açılır. 1036 şimdilik yakından takip edeceğimiz önemli ve kuvvetli bir direnç seviyesi olarak karşımızda gözüküyor. Alttaki en yakın EMA destek bölgemizde 1005 seviyesinden geçen alan. Şimdilik 1005'i siz takip edin. Burası önemli bir destek. Bunun üzerinde 1036 kuvvetli direnç aşması durumunda 1060-1100 TL'ler civarına doğru giden bir gram altın hala da takip ederiz. Gümüş ons. Evet, gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşte de verdiğimiz seviyeler güzel çalışmakta ve gümüşte bugün veya bu hafta itibariyle bakın arkadaşlar burada kalmayı başarabilirsek haftalık kapanışlarda şu seviyenin üzerinde 20 lira yani 20 dolar 15 sent civarında kapanış yapmayı başarabilir isek buradaki hareket de EMA'mızın üstüne sarkacak ve yukarı yönlü ilk etapta bizleri 21 dolar 50 sent civarına doğru gidecek hareketi
başlatacak olabilir. 20 dolarlar üzerinde kalması gümüş onsun önemli. Ben buradaki hareketin devam edeceğini, 20 dolarlar üzerindeki kalışın kalıcılık şeklinde devam edeceğini düşündüğümden dolayı arkadaşlar gümüşte de yukarı yönlü artık dip sürecinin burada bitmiş olabileceği ve yukarı yönlü hareketin 21 dolarlar seviyesine ilk etapta gümüşün onsunu götüreceğini düşünmekteyim. Gümüş gramda, gümüş ons ve dolar bazlı olaraktan 11.80 bizler için önemli bir bölge ve önemli bir direnç. Gümüş gram takip eden arkadaşlarımız şu 11.80 üzerinde kapanışları gördüğümüz zaman burada bir rahatlık yaşayacağız ve buradaki hedefimiz de 12 lira 50 kuruş seviyesine doğru giden bir gümüş gram olacak bizler için takip etmemiz gereken önemli seviye. O yüzden 11.80 hala kuvvetli bir direnç olarak karşımızda. Fakat bunu kırmamız durumunda rahatlama, özellikle gram gümüş takip eden sevgili dostlarımızın rahat bir şekilde 12 lira 50 kuruş, üzerinde 13 lira 20 kuruş ve 14 liralar kademeli bir şekilde yukarı yönlü hareketi başlatacak olan hareketleri bize getirecektir. Piyasalara genel olarak böyle baktığımız zaman dolar olsun, altın olsun, gümüş olsun arkadaşlar artık dip seviyelerini tamamlamış ve yukarı yönlü hareketlerini başlatmış olarak gözükmekte. Sizlerin de dikkatli olması gereken yarın bir 10 Temmuz günü ABD enflasyon verileri var. Bu verilere dikkatli olun derim ben. Dikkatli bir şekilde de takip edin. Evet, bugün de anlatımımız bundan ibaretti. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.